Yeniden merhaba arkadaşlar. Yine bir anakart arıza tamir ile birlikteyiz sizinle. Evet arkadaşlar, normalde benim zamanım yok. Vaktim de yok. Bunu biliyorsunuz. Bunu her defasında belirtiyorum. Özellikle çünkü yoğunum arkadaşlar. Bana aşırı şekilde e-postalar geliyor. Arkadaşlar bu şekilde beni sıkıştırmasanız iyi olur. Çünkü benim vaktim yok. Benim zamanım da yok. Aklıma gelmişken bu videoyu seyretmeden önce mutlaka diğer eski anakart arıza tamir videolarımı da seyredin. Yoksa anlattıklarımdan hiçbir şey anlamazsınız. Ben her videoda ayrıntı, detay anlatıyorum. Ancak o anakarta özgü detay anlatıyorum. Anlatmadığım bazı konular diğer videolarda vardır arkadaşlar. Tek bir videoyu seyrederekten ben anlamadım, burada şunu anlatmadın, bunu anlatmadın demeyiniz. Şimdi anakartımızı detaylı şekilde bir inceleyelim. Anakartımıza yüzeysel bakıyoruz arkadaşlar. Ben baktım. Size de göstermek istedim. Herhangi bir donanım ya da kontrolcülerde, entegrelerde, MOSFET'lerde herhangi bir sorun var mı diye. Mikro direnç transistörlerde herhangi bir sorun var mı diye bakıyoruz. Yanık, ne bileyim patlamış, devre yolu yanığı, herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Baktım arkadaşlar ben bunu aslında. Herhangi bir sorun görünmüyor. Harun hocam bana işlemcisini de gönderdi. Daha doğrusu ben istedim. İşlemciyi de gönder dedim. Anakart ile birlikte işlemci takılı, buzzer'ımıza takılı. Bu şekilde soğutucuyu ekleyip bir test edelim. Bakalım ne sonuç verecek. Soğutucuyu taktık. Bu şekilde bir start verelim. Bu durumda bize buzzer'dan RAM yok hatası vermesi lazım. Yani RAM yok bip sesi vermesi lazım. Bu şekilde start veriyorum. Açtık anakartı. Bize buzzer'dan herhangi bir bip sesi gelmiyor. Hata kodu gelmiyor yani. Şimdi RAM'imizi de taktık. Bir de bu şekilde deneyelim. RAM tıkalı şekilde. Güç kaynağını açıyorum. LED ışığımız yandı. Start veriyorum. Çalıştırdık. Normal şartlarda açması lazım. Herhangi bir cevap yok arkadaşlar. Yani bu anakart şu anda ölü. Gördüğünüz gibi anakart çalışmıyor. Hiçbir hareket yok. Şimdi bu anakartta ne yapabiliriz? Bu anakartı tekrar nasıl çalıştırabiliriz? Bunu tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Beni dikkatli takip edin. Yine belirteyim. Daha önceki videolarımı, anakart arıza videolarımı mutlaka seyredin. Sadece bu videoya takılıp yorum yazmayın arkadaşlar. Diğer videolarıma da bakın mutlaka. Bu işi öğrenmek isteyenler mutlaka baksın. Şimdi bu anakarta ne yapacağız? Onu anlatmaya başlayayım. Şimdi RAM var. İşlemci var. Ekran kartı taktık. Haliyle bu şekilde çalışması lazım ama hiçbir ekran görüntüsü yok. Sinyal yok. Donanımlara baktık. Yani üzerindeki komponentlere baktık. Herhangi bir patlak, çatlak, yanmış, ne bileyim, kalkmış herhangi bir devre, yanık transistör, herhangi bir şey yok. MOSFET yok. Ki MOSFET enerji girişi bağlı. Eğer MOSFET girişlerine kısa devre olsaydı burada bu hiç start almazdı. Bu durumda benim tespit ettiğim tek sorun bu anakarttaki yazılım sorunu olarak ortaya çıkıyor. Ben bu tespiti neye dayanaraktan yaptım? Yine belirteyim, tecrübelerime dayanaraktan bu tespiti yapıyorum. Bu anakartta yazılım sorunu var arkadaşlar. Yani bu BIOS yazılım, şurada gördüğünüz BIOS yazılım sorunu var diye tahmin ediyorum. Bu tecrübedir arkadaşlar. Tecrübenin kitabı yoktur. Bu BIOS çipini sökelim. Bize ne sonuç verecek? Bir önce inceleyelim içeriğini. BIOS EPROM aparatımıza, EPROM cihazımıza taktık. Burada kurulu programımız da var. Yani cipi tanıttık. Şimdi önce buradan bul diyorum. Bizim cipin modeli
burada belli. 8 MB'lık bir cipmiş. Bayağı büyük bir cip bu. Daha sonra buradan cipi oku diyorum arkadaşlar. Çip okuması tamamlandı. 8 MB'lık dosya olduğu için haliyle uzun sürüyor. Ben buradaki kodlara baktığımda burada hatalı bir yazılım olduğunu tespit ediyorum. Benim gördüğüm böyle. Ne olur ne olmaz diye ben bunu kaydediyorum önce. Bunu kaydettim. Şimdi çipi sil diyorum arkadaşlar. Tekrar oku dediğimde çipin silindiğini göreceksiniz. Evet, çipimiz silindi tamamen. Hiçbir veri yok içinde şu anda. Bomboş. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Onu da anlatayım size. Şimdi bu anakartın resmi sitesine giriyorum. Buradan en son BIOS'u yani 2603 versiyonlu BIOS'u indiriyorum. Bizim resmi siteden indirdiğimiz BIOS dosyası bu. Bunu çipimize yazdırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aç diyorum buradan. Şimdi bize programımız bu şekilde hata veriyor. Yani normal boyutu, bu dosyanın boyutu daha büyükmüş çipten. Yani çipin boyutundan daha büyük olduğu için göz ardı edilecektir diyor. Yani belirli bir kısım veri çipin içine yazılmayacağını söylüyor. Bu zaten başlı başına bir hatadır arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yazsam da, yani bu yazma işlemini programla desem de bu anakart çalışmayacaktır. Ben ne yaptım? Ben burada kendi çalışmam olan dosyayı, yani bu dosyayı yükleyeceğim. İşte tecrübe dediğim şey bu arkadaşlar. Yani herkes bu işi yapamaz. Herkesin de harcı değil. Şimdi gördüğünüz gibi bu BIOS dosyası uzun geldi. Yani büyük geldi. Benim kendi çalışmam olan BIOS dosyamı çipin içine, yani çipe yükleyelim bakalım ne olacak. Herhangi bir uyarı vermedi gördüğünüz gibi. Burada programla diyorum. Evet, bitti. Bunu buradan tekrar doğrula diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da tamamlandı. Bitti. Şimdi tekrar bir daha oku diyorum arkadaşlar. Çipin içine tüm veriler yazıldı. Bu iş tamamlandı arkadaşlar. Bu benim çalışmam olan dosyayı çipimize yazdık. Şu anda çipimiz hazır. Bunu çıkartalım ve anakartımıza takalım çipi. Çipimizi EEPROM cihazından ayırıyorum. Yuvasına takıyorum. Evet arkadaşlar. Sistem az önceki gibi aynı. RAM takılı, işlemci takılı, buzzer'ımıza takılı. Çipimizi de taktık yerine. Az önce
anakarttan görüntü alamamıştık. Şimdi tecrübe bakalım neyi gösterecek. Açalım. Güç kaynağımızı açtık. LED ışığımız yandı. Şu anda her şey hazır. Start vermeye hazır arkadaşlar anakartımız. Start veriyorum. Bakalım ne olacak. Verdim startı. Evet, gördüğünüz gibi anakart açıldı. Evet Harun hocam, anakartın açıldı. BIOS üzerine yapmış olduğum çalışmadan dolayı bu anakartı kurtardık. Tekrar ülkemize bir anakart daha kazandırdık. Bu anakarta ait birçok arıza sorunları var. Yazılımsal ya da donanımsal. İlk başta bu anakartı hiç kurtaramam gözüyle bakıyordum. Yani ne kadar tecrübeli olsanız da her şey illa da bu benim yaptığım gibi olacak diye bir şey yok. Yani tecrübe derken bir şeyleri elemeniz gerekiyor veri tabanınızda. Şimdi bunun da kitabı yoktur, yine belirteyim. Bir şeyleri eleye yani edindiğiniz bilgileri eleye en son bu anakartın çalışacağına ya da çalışmayacağına öngörüde bulunabiliyorsunuz. Bu bir tecrübedir. Ben de bu öngörüme güvenerek Allah'ın izniyle bu anakartın çalışacağını umdum ve sonuç olarak netice aldık. Görüntü aldık. Anakartımız açıldı. Yine belirteyim. Her yaptığım iş illa da kesin sonuçlanacak ya da iyi sonuçlanacak diye bir durum yok. Bunlar sadece benim sizlerle birebir canlı canlı paylaştığım verilerdir. Umuyorum bu tür işleri sizler de yaparsınız. Zaten amacım da bu. Sadece ben değil, sizler de bu işi kendi kendinize yapın, öğrenin. Neyse, bu anakartımızı da tekrardan hayata döndürdük, kurtardık. Şimdi bu anakarta BIOS flashlamanın başka bir tekniğini göstereceğim. Elimde böyle bir flash bellek var. İçine bu anakarta ait BIOS dosyasını attım. Burada Ethernet girişinin en altındaki USB portunu görüyorsunuz. Buna takıyorum. Güç kaynağımız açık. Burada BIOS FLBK var. Butonu var. Bu butona 3 saniye basılı tutuyorum. Şimdi bu şekilde bekliyoruz. Bu biraz uzun sürüyor. Şimdi birazdan LED hızlanacak. LED'in hızlanması demek BIOS'u yazıyor anlamına geliyor. Eğer bu LED sabit yanarsa BIOS yazılım işlemi başarısız anlamına gelir. Bu şekilde yanıp sönmesi, tekrar belirteyim, BIOS'un yazıldığı anlamına gelir. Şu anda flash bellekten BIOS dosyasını çekiyor anakart. İşte bu arızalı anakartın diğer bir sorununu çözme tekniği de bu. Yine belirteyim. Bu da bir tecrübedir. Bu da kitapta yoktur. Anakartın resmi sitesinden indirdiğimiz BIOS dosyasını bunun içine atsak bu BIOS yazma işlemini tamamlamıyor. Onu da belirteyim. Yani anakartın resmi sitesindeki BIOS bile çalışmıyor. Bu da yine tecrübeye dayalı bir iş. Bakın hızlandı, bitti. Yani artık bu anakartın BIOS dosyası anakarta yazılmıştır arkadaşlar. Yani çipe yazılmıştır. Bu da güzel bir teknik aslında. Yani illa da EPROM böyle bir cihaz olmasına gerek yok. Başka bir BIOS çipine bu anakart üzerinden BIOS da yazabilirsiniz. Yani EPROM aparatı gibi düşünebilirsiniz bu anakartı. Güzel bir teknik. Ben bu şekilde de düşündüm. Bilmiyorum, denemedim, olabilir mi? Velev ki başka bir anakartın BIOS çipini buraya yerleştireyim. İşte gerekli olan BIOS dosyasını da flash belleğime atayım. Bu anakarta ait olmasa da BIOS dosyası başka bir anakarta ait olsa da bu anakart üzerinden BIOS çipine yazılım atabilirim düşüncesindeyim. Bunu denemek lazım. Şimdi bu anakart açılacak mı? Bu şekilde bir bakalım. Test edelim. Güç kaynağımız açık. Bir start verelim bakalım ne oluyor. Biz bu işi başarmışız mı? Kontrol edelim. Açtık. Evet. Bip sesi geldi. Evet. Gördüğünüz gibi anakartımız açtı. Evet Harun hocam. 4 tane servis gezmişsin. Birçok bilgisayar tamircisine bu anakartı göstermişsin. Maalesef bu anakartı kurtaramamışlar, yapamamışlar, tamir edememişler. Hayırlı olsun hocam. Resmi sitemizden BIOS dosyamızı indirmiştik. Şimdi bunu USB flash bellek ile deneyeceğiz. Tekrar indirelim. Şimdi BIOS dosyamız burada.
Bunu açalım. Açalım. Şimdi flash belleğimiz bu. Bunu biçimlendirelim. FAT32 formatında biçimlendiriyorum. Tamam. Bitti. Flash belleğimin içine girdim. Bu resmi siteden indirdiğim BIOS dosyasını olduğu gibi atıyorum. Attım. Yaklaşık 8 MB'lik bir dosya. Evet. Şimdi bunu anakartımıza takalım. Bu flash belleği. Bunu anakartımıza takalım. Bakalım anakartın bize söylediği gibi, anakart resmi sitesinde bize söylediği gibi BIOS güncellemesi ya da kendiliğinden otomatik BIOS yüklemesi yapabileceğiz mi? Kontrol edelim. Şimdi flash belleğimiz hazır. Ethernet girişinin en altındaki USB flash bellek USB portuna takıyorum flash belleğimi. Taktım. Bu şekilde hazır. Güç kaynağımı açıyorum. Bakalım bu şekilde yükleme yapacak mı? Burada görmüş olduğunuz BIOS FLBK butonu var. Ona 3 saniye basılı tutuyorum. Bakalım yükleme yapacak mı? Resmi siteden indirdiğimiz BIOS dosyasını buradaki cip'e yazabilecek mi? Bakalım. Çektim elimi. Bakın arkadaşlar. Şu anda bu LED ışığı sürekli yanıyorsa bizim BIOS, bu flash bellek içindeki BIOS dosyasını bu cip'e yazamıyor. Yani yazmıyor. Hatalı bir durum meydana gelmiştir. Bu olmadı arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Güç kaynağımızı kapatalım. Tekrar açalım güç kaynağımızı. Açtık. Tekrar aynı durumu deneyelim. Bu ışık sabit kalmamalı. Yani bizim BIOS dosyası yüklenmiyor arkadaşlar. Sorun var. Anakartın resmi sitesinden indirmiş olduğumuz BIOS dosyasını yüklemiyor anakart. Görüyorsunuz. Anakartımızı çalıştırdık. Bir de kontrolünü yapalım dedik. SSD'yi bağladık. Hard disk bağladık. Masa üstüne geldik. Anakartın üzerinde olan tüm komponentleri kontrol ettik. Şu anda üzerinde 32 GB RAM bulunmakta. Yani tek modül 8 GB'lık RAM'leri desteklemekte bu anakart. 4 kere 8 32 GB. Üzerinde FX 4100 AMD işlemci varmış. 4 çekirdekli. Bunlar değerler arkadaşlar. Canlı değerler yani. Buradan BIOS sürümüne de bakalım. Şu anki bu anakartın en son BIOS'u var üzerinde. Yani bu anakartın hiçbir sorunu yok şu anda. Tüm donanımları, ekran kartı çıkış slotları, RAM slotları, işlemci soketi, Ethernet ve ses de çalışıyor. Sesi de kontrol edelim. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu anakartımız arızalıydı. Yazılım sorunu vardı. İlk baştan kontrol etmiştim. Herhangi bir sorunu gözükmüyordu üzerinde. Komponent ya da donanım parça sorunu gözükmüyordu. Bunu kendim tecrübelerime dayanarak yazılımsal sorun olduğunu fark ettim. Haliyle bu yazılımsal sorun basit bir sorun değil. Siz de gördünüz. Asus'un kendi resmi web sitesinden indirdiğim BIOS dosyasını yazamadık cipimize. Boyut farklılığı vardı ortada. Birçok teknikler denedik. Siz de gördünüz. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Bundan sonra yeni nesil anakartlarda BIOS güncelleme sorunlarını sık sık göreceksiniz demek. Yani bu işin de piri olmak gerekiyor. Bu işin de tecrübesini edinmek gerekiyor. Ben kendi tecrübelerimi sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Umarım da fayda sağlıyorumdur. Şimdi düşünelim, bu anakart ne olacaktı? Bu anakartı 4 tane bilgisayar tamircisine getirmişler. Ve sonuç alınamamış.
Peki ne olacaktı? Bu anakart hurdaya ayrılacaktı. Yani bir anakartta satın almamız gerekecekti. Yani ülkemizden döviz çıkmış olacaktı. Biz de yaptık. Buna ben kendimce engel olmaya çalıştım. Kendimce diyorum. Umarım sizler de bu şekilde yazılımsal ya da donanımsal arızaları tamir ederek ya da sorunları gidererek bu şekilde başarılar elde edersiniz. Umuyorum arkadaşlar. Bu işi de başarıyla tamamladık. Allah'ın izniyle. Bu videomu seyrettiğiniz için ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.